Merhaba güzel ruh. Bu açılımda senin onu özlediğin kadar onun da seni özleyip özlemediğini kartlardan derinlemesine bakacağız. Niyetini şimdi kalbinden geçir lütfen. İsmini söylemesen de olur. Sadece enerjini buraya bırak. Kartları karıştırmadan önce senden küçük bir şey isteyeceğim. Eğer bu tür derin ruh bağlantılarını seviyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma lütfen. Yorumlarda sadece kalbini bırakman bile enerjiyi güçlendiriyor olacak. Hazırsan hemen senin niyetinle kartlarımı açacağım. Sen ve o diyoruz. Bakalım o da seni özlüyor mu? Evet. Evet, kartlarınız bu şekilde. Şimdi hemen kombinasyonlarınıza bakalım. Burada gelen kartlarınız tılsım onlusu, gamhat ve mahkeme kartları oluyor. Bu üçlü geçmişteki bağın temellerine şu anda evrende bir yargı enerjisinin çalıştığına işaret ediyor. Tılsım onlusu senin bu kişiyle hala maddi ve ruhsal anlamda bağlılığının olduğundan bahseder aslında. Değer verme alışkanlığının sürdüğü bir kişi olduğunu söylemek mümkün. Ama Gamhat Katina'da genellikle dış etkiler, aile ya da çevre baskısı anlamına gelen bir kartı temsil eder. Bu bağda üçüncü bir faktörün araya girmiş olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Mahkeme kartı ise evrende bir denge arayışında simgeliyor. Kader sizi bir kez daha aynı noktada buluşturmaya hazırlıyor. Ama belki de bu sefer tamamlanması gereken konular tamamlanarak, yüzleşerek, hesaplaşarak, sanki ailelerden müdahale edilen bir ilişkiymiş. Tabii burada özellikle ellerine çok iyi bakan, elinin süsüne düşkün bir eril enerjiyi ya da tam tersi siz bir er kişiyseniz bir dişil enerjiyi söylemek mümkün olarak görünüyor. Ama geçmişte alınan kararların sonucu evet artık karşınıza çıkıyor olacak. Özlem kadar bu kişiyle aranızda bir hesaplaşma durumu da mevcut sevgili izleyicilerim. Evet, ikinci sırada açılan kartlarımız bakalım bize neler bildirecek. Şimdi burada kupa onlusu, deve ve keşif kartları bizlere geliyor. Özellikle burada duygusal derinlik net biçimde görünüyor diyebilirim sevgili izleyicilerim. Kupa onlusu kalpte hala saf bir sevgi ve özlem barındırdığınızı da belirtiyor. Tabii ki bu karşılıklı bir özlem ve saf sevgi hali olabilir. Deve kartı Katina'da dayanıklılığı, uzak mesafeyi veya sabırla taşınan bir yükü temsil eder. Bu kişi seni unutmadı ama duygularını bastırıyor. Keşif kartı ise evrenin hem sana hem ona fedakarlık dersi verdiği anlamında taşıyor. Bir diğer kartımıza bakalım. Güç kartı kalif ve makas olarak geliyor. Burada bir içsel mücadele teması var sevgili izleyicilerim ve güç kartı duyguların kontrolü, sabır ve kendine hakim olmayı vurgular. Kalif Katina'da çoğu zaman hükmeden ya da gururlu kişiyi simgeler. Anladığım kadarıyla beklediğin kişi, aklında olan bu kişi oldukça gururlu da bir karakter. Biraz baskı altında tutmayı, hükmetmeyi de seviyor. Daha çok bu kişi duygularını göstermek yerine belki ilişki içerisindeyken de bastırıyor olarak
burada bizlere gösterilmiş. Makas kartı enerjisel olarak bir kopuş, sessizlik ya da iletişimin kesilmesini gösterir. Evet, belki şu anda bu kişi normale göre çok sessiz ya da tamamen iletişiminin bittiği bir kişi. Bu kombinasyon o seni özlüyor ama egosu izin vermiyor. Kalbinde duygular var. Dili sustu, dili sustu, gururu konuşuyor der sevgili izleyicim. Gururlu, hükmetmeyi seven, baskın bir enerji. Hayırlara vesile olsun. Ve son kombinasyonda açılan kartlarımız 4. sırada. Enerjisel olarak evet, yeniden doğuş enerjisi veriliyor. 2 çocuk kartını üst üste açtı. Tılsım evet, yeni başlangıcın temeli denilebilir. Yeniden inşa etme fırsatını temsil eder. 2 kez gelen çocuk kartı ise çift anlam taşıyor. Bir yandan saf içten bir duygunun yeniden canlanmasını, diğer yandan kaderin size yeniden başlama şansı sunmasını anlatıyor. Yani diyebilirim ki bu kalpler arasında yeni bir başlangıç enerjisi var. Sanırım bu kişi şu anda hayatınızda değil ya da hayatınızdaysa bile hayatınızda olmasına rağmen yok niteliğinde bir kişi. Saf bir sevgi var evet ve geçmişin yüklerinden arınarak geri dönecek bir kişiden bahsediyor. Ve genel olarak şunu söylemek mümkün. Bu açılım aranızdaki özlemin karşılıklı olduğunu çok net şekilde vurguladı. Ama özlem bir yanıyla bastırılmış, bir yanıyla kader tarafından tekrar buluşturulmaya hazırlanıyor. Yani sanırım bu çok da sizin kontrol edebileceğiniz bir durum değil. Biraz bazı şeyler sizin kontrolünüz dışı gerçekleşecek olarak görünüyor. İlk sıradaki mahkeme ve son sıradaki 2 çocuk kartı geçmiş karmanın çözülüp yeni bir döngünün açılacağını söylüyor. Evet, o seni özlüyor ama bu özlemini bastırıyor. Zamanını bekliyor belki de. Evren sizi yeniden bir başlangıca hazırlıyor da diyebilirim sevgili izleyicim. Ama bu defa daha olgun, daha saf bir şekilde. Belki de bu kişi çok erken yaşta tanıdığım bir kişiydi. Belki sen daha hayatı yeni anlamaya başladığın sıralarda hayatına giren bir kişiydi. Ama onun enerjisi sende, seninki onda. Henüz bitmiş bir enerji yok. Hadi bakalım o zaman. Bir de şu anda bu kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Ve sen ona ne cevap verirdin? Üst taraf senin, alt tarafta onun söylemek istedikleri olacak. Onun söylemek istediği, çıkmaz bir sokaktayım, yolumu kaybettim diyor. Ve ekliyor, diyor ki maddi sıkıntılarla uğraşıyorum. Ve ekliyor, diyor ki tek istediğim sensin. Peki sen ona ne cevap verirdin? Bir de ona bakacağız. Seninle ciddi düşünüyorum ya da ciddi düşünmüştüm diyebilirsin. Aşkım ve mantığım arasında kaldım diyorsun. Sanırım geçmişte çok da mantığına uymayan bir kişiydi ama kalbine söz geçiremiyordun. Ve senin son cümlen bu aralar çok yoğunum, kendime bile ayıracak zamanım yok. Kaçıyorsun aslında, özlüyorsun ama kaçıyorsun ondan. Mantığına uymasa da hala kalbine hitap ediyor. Ama sen istesen de istemesen de sistem onu sana tekrar getirecek. O da seni özlüyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.